Fritz Haber olmasaydı muhtemelen dünya nüfusunun yarısı bugün hayatta olmayacaktı. Peki neden bu adamın adını hiç duymadık? Milyarlarca insanı kurtardığı lafı sizi yanıltmasın. Fritz Haber gerçekten kötü bir adamdı. Nobel ödüllü bir kimyager ama aynı zamanda binlerce insanın katili, milyonlarca insanın da ölüm sebebi. 1868'de doğan Fritz Haber, gıda üretiminin ilkel yöntemlerle yapıldığı bir dünyada doğdu. O doğduğunda insanlar hala ilkel yöntemlerle tarım yapıyorlardı. Bitkilerin büyüyüp gelişebilmesi için toprakta iyi oranda azot bulunması gerekir. Çiftçiler ve bilim insanları yüzyıllar boyunca bunun farkına vardıkça toprağa azotu geri kazandırabilmek için çeşitli yöntemler geliştirdiler. 17. yüzyılda İngiltere'de çiftçiler nabasa bırakılan topraklara şalgam ekerek toprağa nitrojen kazandırmaya çalışıyorlardı. Amerika'da bizon kemikleri soyları tükenene kadar avlanmadan önce gübre olarak kullanılıyordu. Sanayileşme devrinde nüfus artmaya başladıkça tarımsal ürünlerin yetersiz olacağı anlaşılmıştı. Pek çok kişi nüfusun kıtlık, hastalık ve ölüm yoluyla kendi kendine çözülmesinden memnunken üretim sorununu çözmek için birkaç bilim insanı ortaya çıktı. Başka girişimler olsa da en başarılı süreç Fritz Haber'dan geldi. 1909 yılında gübrenin önemli bir bileşeni olan nitrojen ve hidrojenden oluşan amonyağı endüstriyel miktarlarda üretmek için Haber sürecini yarattı. Karl Bosch, evet bildiğimiz Bosch şirketi ve aynı zamanda Haber'ın kayınbiraderi yöntemi Haber'dan satın aldı ve daha ucuz, daha bol bulunan yöntemlerle değiştirerek rafine etti. Dünyanın yarısını besleyebilecek amonyak üretene kadar da devam ettiler. Azot, atmosferin %78'ini oluşturmasına rağmen kararlı bir element olması, yani diğer elementlerle tepkime ve reaksiyona girmediği için bu büyük bir başarıydı. Şimdi buraya kadar adam suni gübre yapmış, toprağı bozdu da diyebilirsiniz ya da mekanı cennet olsun, karnımız doydu da diyebilirsiniz. Kaldı ki o gübreleme tekniği bulunmamış olsa şu an dünyada daha az insan yaşıyor olacaktı. Nobel ödülü hak ediyor mu? Soru işareti hala bende. Yine de tüm dünyanın beslenme sorununa çare bulmuş olan bu adam aynı zamanda kimyasal savaşın da babası olarak tanınıyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında aklını ve laboratuvarını klor gazını silah haline getirmeye odaklamıştı. Bu gazın bir silah olarak kullanılabileceğine emin olduğunda generaller ve subaylar onun kadar sıcak bakmamışlardı buna. Düşünün, adamlar asker, işleri insan öldürmek, onlar bile daha adil bir savaş isteklerini belirtmişlerdi kendisine. Askerlere göre bu şekilde savaşmak mertliğe aykırıydı. Ama Haber gaz silahını kullanmaya kararlıydı. General Falkenhayn buna ikna olduğunda Almanların başarılı olamadığı Belçika Ypres cephesi seçildi. Bu saldırıların yapılacağı ilk denemede Haber cephe hattına gidip purusunu içerek saldırıyı beklemişti. Rüzgar gazı düşmana karşı götürmek için uygun olduğunda onbaşı olan Fritz Haber vanaları açma emrini verdi. Kloru serbest bıraktılar. Yeşilimsi sarı bir sis müttefik askerlere doğru gelmeye başladı. Askerler sisin yaklaşmasını merakla bekliyorlardı. Koşmaya başlasalar kurtulabilirlerdi ama kimse kaçmadı. Bunu daha önce hiç görmemişlerdi. Sis siperlere dolmaya başladığında artık çok geçti. 10.000 asker korkunç bir şekilde boğulmaya başladı ve birkaç dakika içinde de öldüler. O gün orada bulunan Kanadalı bir asker gazın etkilerini toprakta boğulmaya eşdeğer bir ölüm olarak tanımlamıştı. Saldırının başarısının ardından, buna başarı denirse tabii, Almanya gaz kullanımını artırdı. Savaş sona erdiğinde bu kimyasal silah 1,3 milyon kişinin ölümüne ve 90.000 kişinin de acı çekerek ölmesine sebep olmuştu. Haber ise bu başarıdan dolayı yüzbaşı rütbesi almıştı. 3 Mayıs'ta Ruslara karşı yapılacak bir saldırı için yola çıkmaya hazırlanıyordu. Kendisini büyük bir Alman vatansever olarak tanımlayan Haber, eşinin öfkesinden habersizdi. Yine kendisi gibi kimyager olan eşi Clara Immerwahr, gazın silah olarak kullanılmasını istememiş ve kamuoyu önünde bundan vazgeçmesini istemişti. Ricaları geri çevrilince o gece intihar etti. Haber, ertesi gün insanları cenaze hazırlıklarıyla baş başa bırakarak Rus cephesine doğru yola çıktı. Fritz Haber tarihe adını işte böyle yazdırmış oldu. Cani, katil, kimyasal silahların babası.
Gaz savaşlarının insanlık dışı olduğu yönündeki tepkilere karşı Haber, ölümün her ne şekilde yapılırsa yapılsın ölüm olduğunu söyleyerek tarihe geçti. Gaz silahları hiç de uçan demir parçalarından daha acımasız değil. Aksine ölümcül gaz hastalıklarının oranı nispeten daha az, sakatlanma yok diye savundu. 1918 yılında amonyak sentezi keşfiyle Nobel Kimya Ödülünü alması şaşırtıcı değildi. Birçok bilim adamı kimyasal savaşın mucidini protesto etti. Böylesine cani bir adam, bilimin en prestijli ödülüyle onurlandırılmamalıydı. 1933'te Naziler Haber'ı büyük vatansever vasfından çıkardılar. Artık Yahudi Haber idi. Hiçbir zaman dininin yaşamamış olmasına rağmen ayrımcılıktan uzaklaşmak için vaftiz olmuş ve bir protestan kilisesine katılmıştı. Hem Hristiyanlığa geçmesinin hem de Dünya Savaşı sırasında devlete yaptığı hizmetlerin onu bir Alman vatansever yapması gerektiğini varsaydığından bu gelişme karşısında şaşkına dönmüştü. Haber üniversiteden atılmadı ama tüm Yahudi bilim adamlarını uzaklaştırması emredildi. Gidecekleri bir yer bulana kadar ayrılmalarını geciktirmeye çalıştı. İstifasını istediği bilim adamları arasında Bernard Rust, Max Planck gibi saygın insanlar da vardı. Bunun üzerine istifa ederek İngiltere'ye gitti ama pek sıcak karşılanmadı. Kendisini bir vatansever olarak gördüğü için açıklaması basitti. Barış zamanında bir bilim adamı dünyaya aittir. Savaş zamanında ise ülkesine. Fritz Haber bize garip bir miras bıraktı. Bir tarafta amonyak senteziyle milyonlarca insanı kıtlık ve açlıktan kurtarırken, diğer taraftan kimyasal silahlarla binlercesini öldürdü. Gaz savaşlarına müttefik taraflar da karşılık verdi ve Fritz Haber bize bir miras daha bıraktı. Gaz savaşlarında yaralanan Bavyeralı bir onbaşı ordudan uzaklaşıp siyasete atıldı. Bu asker Adolf Hitler'iydi. Haber'ın 1920'lerde yönettiği laboratuvarda geliştirdiği zehirli bir gaz olan Zyklon B, Nazilerin toplama kamplarında milyonlarca Yahudi'yi öldürdüğü gazdı. Haber, kendi soydaşlarının kendi ürettiği bir gaz ile öldürülmelerini göremeden 1934'te İsviçre'de bir otel odasında kalp yetmezliğinden öldü. Hala dünya çapında tarımı mümkün kılan çalışmalarıyla övülen ama kimyasal silahlar ile yaptığı çalışmalarıyla kınanan Haber, 20. yüzyılda teknolojik inovasyonun uç noktalarını temsil ediyor. Ölümünün ardından arkadaşı olan Albert Einstein, Haber için şöyle demişti: Haber'ın hayatı bir Alman Yahudisinin trajedisiydi. Karşılıksız bir aşkın trajedisi. Haber'ın geliştirdiği yöntemle her yıl 100 milyon ton sentetik gübre üretiliyor. Siz de dahil olmak üzere dünyadaki 8 milyar insanın neredeyse tamamı için üretilen tarım ürünlerinde onun yöntemi kullanılıyor. Genelde ölenlerin ardından bir şeyler denir ama Haber için ben bir kelime bulamadım. En güzel şeyi Alexander Solzhenitsyn söylüyor. Keşke bir yerlerde sinsice kötülükler yapan kötü insanlar olsaydı da onları ayırıp yok edebilseydik. Ama iyiyi ve kötüyü ayıran çizgi bir insanın kalbini delip geçer. Her kalbin yaşamı boyunca bu çizgi yer değiştirir. Bazen coşkulu kötülük tarafından sıkıştırılır, bazen iyiliğin gelişmesi için yeterli olana izin vermek için kayar. Aynı insan çeşitli yaşlarda, çeşitli koşullar altında tamamen farklı bir insandır. Bazen şeytan olmaya, bazen azizliğe yakındır. Ama adı değişmez ve iyisiyle kötüsüyle her şeyi bu isme bağlarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.